Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'de yaşama geçirmek istediği toplum tahayyülü. Bir bütün, bunun içinde kadına biçtiği rol. Yani bir kere kadını özne olarak görmüyor. Birey değil kadın. Kadın eştir, annedir, kızdır, ne bileyim işte duldur, ona göre tırnak içinde. Kadın buradan kodlanıyor. Nasıl kodlanıyor? Mesela yasalara bakıyoruz. Ben 8 yıldır parlamentodayım. Getirdikleri her yasa teklifinde ya da tartışmalarında kadını toplumsal yaşamdan, siyasal yaşamdan, ekonomik yaşamdan, çalışma yaşamından, yani bir bütün olarak toplumsal yaşam içinde aslında kadına yönelik adım atmayı bir tarafa bırakın. Kadınları nasıl yasalar öneriyorlar? İşte erken yaşta evlenebilmesi için üniversite öğrencilerine diyorlar ki çeyiz parası vereceğiz. Mesela kulağa çok basit ve hoş geliyor değil mi hani? Ama orada o genç kadınları evliliğe teşvik etme var. Çok açık bir şey. Ya da işte diyelim Ensar Vakfı'nda olduğu gibi en son Hiranur Vakfı'ndaki o kıyamet koparan ve bence korkunç bir olay, dehşet verici. Hala düşününce tüylerim diken diken oluyor. O olayda bile hani bunu reddetse de Aile Bakanı çıkıp bu siyasetin konusu değil diyebiliyor. Ne demek ya siyasetin konusu değil? Ya onun yüzüne de söyledim. Bu Aile Bakanı olamaz. Bu kadın perspektifi yok bir kere. Yani siyasetin konusu yaşanan her şeydir. Toplumdaki herkestir. Kadın toplumun yarısı olarak biz kadınlar bu siyasetin konusu değil miyiz yani? Bizim yaşamımız, bizim evliliğimiz, bizim geleceğimiz, okumamız, eğitimimiz, ne bileyim her anlamda. Böyle bir cehalet demeyeceğim, bu bir cehalet değil, bu politik bir tercih. Yani siyasi, ideolojik yaklaşıyorlar. Yani neymiş efendim lokal bir şey, öylesine istisnaen işte vakıfta 9 yaşındaki bir çocuk hem de babası cemaatin başında vermiş müridine, evlenmiş. Bu bireysel bir şey, kınayalım bunu tamam, gömelim ama genel bir şey değil ki bu diyor. İnsaf ya. Hangi vakıflarda, hangi cemaatlerde, hayatın hangi alanlarında bunlar oluyor diye her gün onlarca telefon alıyoruz. Her gün belki 10 tane çocuk hamile kalıyor. 18 yaşın altında gidip zorunlu kürtaj yaptırıyor. Çocuk yaşta doğum yapan sayılar ortada, dehşet verici. Tam ezberimde olmadığı için sayı vermeyeceğim ama binlerle ifade ediliyor. İstatistikler çıktı ve buna ilişkin yaklaşım başkalarını teşvik ediyor, önlemiyor. Yani oysa ki çıkıp dese ki devlet ya bu bizim iktidarımızın en temel karşı çıktığı alanlardan biridir. Çocuklar evlendirilemez. Evlilik ne ya? Bu evlilik değil ki zaten. Yani çocuğun ömür boyu tecavüze uğraması demek. İrade dışı bir birlikteliğe zorlanıyor. Emin olun söylerken de sinirleniyorum. Yani böyle bir şeyi kabul edemeyiz. İşte AKP yani bunu her şeyi kendisine siyasi malzeme olarak kullanıyor. Çünkü onun tahayyül ettiği toplumda kadınlar da işte Erdoğan'ı dinleyecek, onun her dediğini olumlayacak. İşte kendi kurdukları kurumlar var, Kadem gibi. Yani kadınlar çıkıp kadına yönelik şiddeti meşrulaştırıyor. Kadınlar çıkıp ve bunu biz yaşıyoruz, mecliste yaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış bir gece yarısı ve hukuksuz bir şekilde yapılmış. Kadın milletvekilleri çıkıp bunu savunabiliyor ya. Yani bu o kadar can yakıcı ki bir kadın olarak, bir kadın hakları savunucusu olarak bunu söylüyorum. Bir siyasetçi olarak söylemiyorum. Hakikaten kadınlarla tartışmamaya hayatım boyunca özen gösterdim. Hani hemcinslerim, sorunlarımız aynı, yaşam perspektifimizde yaklaşmalıyız, yakın olmalıyız. Ama burada dehşete düşüyoruz. Yani kadınların hepsi bunu savunuyor. Ha, duyduk tabii iyi bir şey de var. İçinden bazı milletvekillerinin bu sözleşmeye taraf olduğunu, onların da görevleri değiştirildi falan. Tenzili rütbe yapıldılar. Peki İstanbul Sözleşmesi ne olacak bundan sonra? Hani bana göre bir hukukçu kimliğimle söylüyorum bunu. Zaten İstanbul Sözleşmesi yürürlükte ki. Çıkamaz. Erdoğan çıkamaz. Parlamentonun kabul ettiği bir sözleşmeyi Cumhurbaşkanı nasıl çıkıyor tek imzayla?
Çıkamaz ki, bu herhangi bir kararname değil. Burada parlamentonun kararı var ve onu kaldırıyor. Hani hukuk tekniği ve ilmi açısından bence yürürlükte. Ama fiilen tabii ki uygulanmıyor. Gerçi yürürlükteyken de çok uyguladıklarını söyleyemem yani pratikte. Ama en azından şu vardı: hakimler üzerinde, yargı erki üzerinde, bu katiller üzerinde, tecavüzcüler üzerinde böyle bir etkisi vardı. Ama mesela ben Pınar Gültekin davasını çok yakından izledim. Muğla'da görülüyor. Hatta cenaze törenine gitmiştim. Aileyle de tanıştım. Çok korkunç bir, yani hunharca işlenmiş bir cinayet. O cinayeti işleyen katil çıkıp artık sözleşme de yok dedi. Mahkemede söyledi bunu. Yani kadınları korumasız, bunu tırnak içinde söylüyorum, korumasız derken, çünkü bu da başka türlü yorumlanıyor. Sanki biz her zaman korunmak istiyoruz. Biz yasa istiyoruz, biz düzen istiyoruz, biz eşitlik istiyoruz. O ayrı, onu ayrı bir tarafa bırakayım. Bu psikolojik etkisi kalktı. Ama biz HDP olarak, Halkların Demokratik Partisi olarak bileşenlerimiz ve ittifakımızla birlikte kesinlikle bu seçimden sonra İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar etkin uygulanması için var gücümüzle buradayız. Bu yönetimde bunu sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.